Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arçelik televizyon kumandasının tuş basmama problemini nasıl ortadan kaldıracağız bunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kumandamız var. Klasik Arçelik kumandası. Buradaki bütün tuşları şu an deneyeceğiz. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 de çalışıyor. 6, 7, 8, 9, 0. Bütün tuşlarımız şu an gayet güzel çalışıyor. Menü tuşuna basıyorum. Bu da güzel algıladı. Yana kaydırma, üste, aşağı. Bunlar da güzel çalışıyor. Benim burada kapatma düğmesi. Gördüğünüz gibi basıyorum. Algılamıyor. Tam ekrana tutsam algılamıyor. Sert basınca algılıyor. Şu an bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Bu kumandamızı şimdi nasıl söküleceğini göstermeye çalışacağım. Çünkü bunun herhangi bir yerinde vida ya da sökülecek bir şey görünmediği için bunu da size göstermek istedim. İlk önce pillerini çıkarıyoruz. Pillerini çıkardıktan sonra ürünümüz sökülmeye hazır. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir vida bu iç kısımda da yok. Bu görünür yerlerde de yok. Peki bunu nasıl sökeceğiz? Burada gördüğünüz gibi ek yeri var. Şöyle biraz daha netleşti. Şu kısımdan sert bir bıçak olabilir, maket bıçağı olabilir ya da bunları sökmek için özel plastik ürünler var. Onlar daha az tehlikeli. Onlarla sökebilirsiniz. Bak şu yanlarda şeritler var. Buradan herhangi bir yerden bunu takıyoruz ve yukarı doğru bunu bu şekilde ürünümüzü bu şekilde çıkarıyoruz. Çıkmayan kısımlar da yine aynı şekilde. Şöyle iç kısmına bakalım. Görüyorsunuz. Aşırı şekilde kirlenmiş. Bunu temizlenmesi lazım. Yine burası da aynı şekilde. Bunu da temizleyeceğiz. Görüyorsunuz buralar yağlanmış iyice. Aşırı yağlanmış. Bunları temizleyeceğiz. Ondan sonra tekrar kontrollerimizi sağlayacağız. Yine şuraya da bakalım. Buralarda yağlanmış. Kir birikebiliyor. Özellikle çocuklar yağlı bir şey yediklerinde düğmeye bastıklarında bu şekilde yağlar aşağıya kadar iniyor. Şimdi bunu komple temizleyeceğim ve tekrar montajını yapacağız ve sonucu göreceğiz. Bu üründe başlayalım. Şöyle ıslak mendilimizin kuru ıslak mendilimizde, yani bu kuru olursa daha iyi olur. İlk önce bir temizliğini yapacağız. Sonra ıslak mendilimizi eğer kuruysa bunu alkol, yani kolonya da olabilir, temizleyeceğiz. O alkolü üzerine dökeceğiz ve bunu yüzeyinden gideceğiz. Gördüğünüz gibi burası tertemiz oldu. Sıra burada. İlk önce bu yağlardan arındırıyoruz. Varsa kirlerini alacağız. Ve sonra tekrar ürünümüzü deneyeceğiz. Şuradaki kirleri de, özellikle ıslak mendiliniz varsa, bunlar hemen alır. Hatta yıkayabilirsiniz. Yani bunu güzelce yıkayabilirsiniz. Şu aralara girmiyorsa diş fırçası kullanabilirsiniz. Şöyle diş fırçasıyla temizlikten çok sevdiğim
bu diş fırçaları elinizin girmediği her yere rahatlıkla temizleyip ilk günkü gibi yapıyor. Evet, bunu da şu şekilde bu aradaki kirleri kesinlikle bırakmıyor. Bu şekilde içinden bir tur geçirirseniz, gerekirse 2 tur geçirin ya da bu şekilde sağlı sollu temizleyebilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde, yani bunun pratik çözümü yıkamaktır arkadaşlar. En güzeli yıkarsanız ilk günkü gibi olacaktır. Ama bir an önce çözüme kavuşmak istiyorsanız da bu şekilde temizleyebilirsiniz. Çünkü yıkadıktan sonra kurutmanız lazım. Belli bir süre beklemeniz lazım. Evet, bunu bu şekilde kirlerinden arındırdıktan sonra bende böyle bir kolonya var. Temiz bir bu şekilde sonra da aynı şekilde burayı iletkenliğini arttırmaya çalışıyoruz bir nevi. Sonra tekrar bu kuru yeriyle, temiz yeriyle burayı kuruyalım. Şimdi ben hemen pratik olsun diye bunu yerine takıyorum. Pillerini de yerleştiriyorum. Ve bunu üstüne koyuyorum. Evet, daha basmadan görüyorsunuz. Bu ışık, yani şu bastığınızdaki ışık geliyorsa ürününüz sorunsuz çalışıyor demektir. Yani illa televizyonda denemenize gerek yok. Bu güzel çalışıyor. Ben bunu iyice yine temizleyeceğim. Şimdi montajımıza geldi. Montaj yaparken, yani yine tekrar her şeyi yerine takarken bu ışık buradan çıkacak şekilde yerleştiriyoruz. Tabii fazla baskı da yapmayacağız. Bu şekilde. Şu arka yuvanın oturduğuna dikkat edin. Şurada bir gördüğünüz gibi demir bir yuvası var. Bunun yerine girdiğine dikkat edin. Sonra üstüne bu pedini koyuyoruz. Tuş pedini koyuyoruz. Zaten bakın şurada deliği var. Burada da bir tane giriş yeri var. Bu bunu karşılayacaktır. Yani yanlış koyma gibi bir durumunuz olmayacak. Aynı şekilde bir tane de aşağı şuralarda da var. Bunlar hepsi birbirini karşılayacak ve yerine oturacak. Bunu da yaptıktan sonra bunu buraya oturtacağız. Ve başından sonuna kadar böyle bastırarak oturtmaya çalışacağız. Bu arkadan da başlayabilirsiniz. Sondan da başlayabilirsiniz. Şuradaki tırnaklarına oturtmaya çalışacağız tamamen. Burada yapmanız gereken başka bir şey yok. Böyle tuşlar içinde kalıyorsa da onları çıkarabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Sonra da pilini takıyoruz. Şimdi yine kamerada göstereceğim. Evet, takılı kalan bir tuşumuz var. Hemen onun şuradan tespitini yaptık. Basıyorum. Artık sert basmama gerek kalmıyor. Yumuşak basmama rağmen.
algılıyor. Yani bunu kameranızı bu şekilde tutup bunun tespitini de yapabilirsiniz. İlla televizyon açmanıza gerek yok. Ama ben yine bir de televizyonda göstereceğim. Zaten bizim problem şu açma kapama tuşuydu. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir de televizyonda deneyelim. Ve kumandamızı yine açma tuşuna basıyorum. Televizyonumuz algıladı. Açılsın. Özellikle yüksek kanallara getirdim ki bu yüzden telif yiyebiliyoruz. Evet, tekrar belli bir süre geçsin. Aynı tuşa basıp kapatacağız. Tekrar kapatma tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi basit bir temizlikle kumandamız ilk günkü gibi oluyor. Bu kadar basit. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.